Evet, herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi kızım var ve ben video çekmekte çok zorlanıyorum. Ona rağmen yine de size göstermek istedim. Bakın Stradivarius'un bu yeni sezon çok tatlı, şeker ve bir o kadar da basit çantasını yaptım. Hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Böyle yaz aylarına direkt telefonla ve cüzdanla içine koy çık. Çok pratik, güzel bir çanta. Bakın içinde böyle saten yaptım. Şahane oldu. Şöyle fermuarımız da var. Zaten detaylardan videoda bahsedeceğim. Çok güzel, basit bir çanta. Sitesinde gördüğüm fotoğraflardan çıkardım. Yani fotoğraflardan çıkardığım kadarıyla böyleydi. Ama tahminen benimki bir tık küçük olmuş olabilir. Çünkü kullanılan ip sanırım bir tık daha kalındı. Ama ben bunu bulabildiğim için orijinal boyutlarına sadık kalmak istedim. Yani boyut derken hani sayılarına daha doğrusu. O yüzden de değiştirmedim ama böyle de bence çok güzel oldu. Çok içime sindi. Yapımı çok kolay. Astar dikimini, fermuar dikimini vesaire her şeyi sizlerle paylaştım. O zaman vakit kaybetmeden videomuzun detaylarına geçelim. Ama lütfen kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Evet, malzemelerle başlamak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz simli, şahane renkteki polyester makrame ipi kullanacağım. Ben Yüncü'ye gittiğimde direkt fotoğrafı gösterdiğimde bana birebir bunu gösterdiler. Bakın şurada renk kodu da yazıyor. 262 lacivert. Markası böyle ben ilk defa görüyorum. Ekran görüntüsü alıp aynısından bulabilirsiniz. Rengi şahane. Üzerinde böyle çok güzel simler var. Ve gerçekten de Stradivarius'un çantasındaki ipin aynısı birebiri. Böyle güzel ip bulmuşken çantayı da birebir yapmak istedim. Şöyle detaylarını göstereyim. Bakın şu çok güzel bir zincir buldum. Orijinalinde de aynı bu renkli gümüş bir zincir vardı. Şöyle iç için güzel bir fermuar buldum. Ve biraz daha çıtayı yükseltip şöyle çok güzel parıltılı saten bir astar dikeceğim içerisine. Ben elle dikmeyi düşünüyorum. Umarım becerebilirim. Anne. Evet canım. Evet, bir yumak yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle tığımı göstereyim. 3,5 milim her zamanki tulip tığımı kullanacağım ben. O zaman vakit kaybetmeden tarifimize geçerim. Bir yumak yeterli olur diye düşünüyorum. Evet, modelime zincir çekerek başlıyorum. İpimi sabitliyorum. Ve şöyle hafif gevşek olacak şekilde 23 tane zincir çekiyorum. Daha sonra son çektiğim zinciri tutuyorum ve 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum. Tuttuğum zincirin şöyle arka kısmından batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum, aynı noktaya tekrar batıyorum ve yine ikili trabzan yapıyorum. Burada toplamda 3 tane ikili trabzanım oldu. Doluyorum. 2 zincir atlayıp üçüncüsüne giriyorum ve buraya yine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. 2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne bakın şu noktaya giriyorum ve yine evet 3 tane trabzanımı yaptım. Doladım. 2 tane atlayıp üçüncüsüne giriyorum ve buraya da yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde ikili trabzan gruplarından toplamda 8 tane olacak. 1, 2, 3, 4 tanesini yaptık. 4 tane daha yapacağız. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, toplamda 8 tane trabzan grubumu yaptım. Şimdi son yaptığım trabzan grubumun yanına, içine tekrar bakın aynı noktaya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha trabzan yaptım. Yani şu noktada toplamda 9 tane trabzanım oldu. Bakın bu kısımlarda 3'er tane, köşede 9 tane trabzanım oldu. Şimdi dönüyorum, başına doluyorum. Şu başlangıç ipimi de yürüterek şimdi şu trabzanların karşısına gelecek kısma batıyorum. Ve buralara trabzan gruplarımı yapıyorum. Yine 3'er tane.
ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın şöyle bir görüntü olacak. Doladım. Bir sonraki kısma geçiyorum. Buraya da yine trabzanlarımı yapıyorum. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya da yine trabzanlarımı yapıyorum. Yani bakın şöyle karşılıklı ikili trabzanlarımı yapıyorum ama ilmeklerimi biraz uzatarak alıyorum. Boyutu büyük olsun diye trabzanlarımın. Şimdi geldim köşe noktaya. Başlangıcımda bakın 3 tane trabzan vardı. Şuradaki gibi 9 tane trabzanı tamamlamak için buraya 6 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Toplamda 9 tane trabzanım oldu. Şöyle başladığım noktaya batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Yine trabzanların üzerinden ilmeğimi kaydırarak şu orta noktaya geliyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ardından bir tane zincir çekiyorum. Bakın şimdi bu noktada şöyle ipimi dikkat edelim, şöyle tığ arkadan doluyorum. Şöyle başında 2 tane ilmek oldu. İkisini birlikte alıyorum ve sabitliyorum. Bu bir trabzan oldu. İkinciyi yapıyorum. Aynı noktaya üçüncüyü yapıyorum. Şimdi artık bundan sonra bu trabzanların arasındaki boşluklara batacağız. Evet, bu şekilde köşe noktaya kadar bu boşlukların hepsine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Şöyle bakın. Doladım. Evet, 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Ta ki nereye kadar? Bu kısma kadar. Şimdi bu kısma kadar dolduralım. Daha sonra beraber devam edeceğiz. Evet, bakın köşe noktaya kadar doldurdum. Şimdi geldim şuradaki 9 tane trabzanım vardı. Şöyle üçünü ayırıyorum, doluyorum. Bu noktaya 3 tanesinden sonraki noktaya şöyle batıyorum araya ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda zincir falan yok. Direkt trabzanlarla dolduruyoruz. Sonra doluyorum. Yine 3 tanesini bakın şöyle ayırıyorum. Bu noktaya giriyorum. Ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle kıvırıyorum. Doluyorum. Yine şu boşluklara geçiyorum. Ve trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Modelimiz bu kadar basit. Bakın çantamız formunu almaya başladı. Şöyle kıvrılacak. Bu noktayı da göstereyim. Bir sıramızı tamamlayalım. Sonrası zaten tekrardan ibaret. Doladım. Şu boşluklara gelerek köşe başına kadar modelimi devam ettiriyorum. Evet. Geldim köşe noktaya, bakın. Biraz önce burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 3 tanesini şöyle ayırıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Doluyorum. Yine 3 tanesini şöyle bakın ayırıyorum. Bu noktaya giriyorum. Yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle artık bakın sıra başına geldik. Şimdi şu köşedeki ilmeğe batıyorum.
ilmeği kaydırıyorum. Şöyle ilmeklerin üzerinden kaydırarak şu trabzan gruplarının arasındaki noktaya giriyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Ardından da trabzanımı yapıyorum. Şuraya bir hemen üçlü trabzan grubumu yapayım bir üst sıra için. Bakın modelimiz bundan ibaret. Şöyle görüyorsunuz. Artık çantamız formunu oluşturdu. Bundan sonra düz bir şekilde sadece şu aralara batarak, şu boşluklara batarak modelimizi devam ettireceğiz. Daha sonra diğer detayları tamamlayacağız. Şimdi bu şekilde bir örelim. Daha sonra ne kadar ördüm sizinle paylaşacağım. Ben tamamlayıp dönüyorum. Evet, şöyle trabzan sıralarını sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. Orijinal modelde de 8 sıraydı. Şimdi birleştirmemi yaptım. Kaydırma yapıp birleştirdim. Bulunduğum noktadan direkt bir tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya batıp sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Bakın, her boşluğa girip birer tane sık iğne yapıyoruz. Son sıramızı sık iğnelerle tamamlayacağız. Şöyle bakın, görüyorsunuz. Sık iğne yaparak etrafını geçeceğim. Şöyle göstereyim. Her trabzanın tepesindeki boşluğa batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın, sık iğne yapınca da artık çantamız bayağı formunu aldı. Şimdi başladığım noktaya kadar sık iğnelerle geleceğim. Bitişi birlikte yapacağız. Evet, sıra sonuna kadar etrafını tamamen bakın sık iğnelerle geçtim. Şimdi bulunduğum noktadan ilk başladığım sık iğneye şöyle batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ardından ipimi kesiyorum. Ve burayı şöyle içinden geçirip arkaya sabitleyeceğim. Şöyle bakın. Çantamız gayet güzel oldu. Şimdi ütülenmemiş haliyle ölçülerini vereceğim. Bir de son bitmiş ütülenmiş haliyle de ölçülerini veririm. Bu ütülenmemiş hali birebir orijinaliyle aynı yaptım. Bakalım. Evet, çantanın şöyle üzerinden de biraz ütü geçtim ve son formunu aldı. Şimdi ölçülerini sizlerle paylaşmak istiyorum. İp kalınlığından dolayı belki 1-2 santim fark edebilir ama orijinaliyle birebir çalıştım. Şöyle boyu 13 santim. Enini de söyleyeyim. Eni de 20 santim. Şimdi şöyle bakın. Güzel bir astar aldım, saten. Bunu şöyle iç kısmı içe gelecek şekilde katlıyorum. Tam boyuna uygun olmasa da şöyle bir fermuar buldum. Bunu da şöyle üzerine getiriyorum. Şimdi astar yapımını da sizlere göstereceğim. Yapımı gerçekten çok basit. Hemen iğneleyeceğim ve dikmeye başlayacağım. Evet, astar dikimine şimdi başlıyoruz. Önde görünen saten kısmı ön yüzde olacak şekilde kenara sabitledim. Ve bakın, üzerinden minik minik batarak, öyle çok geniş geniş batmıyorum. Şöyle dikiyorum. Makine dikişiyle dikiyorum ben. Elimle. Gayet de bence muntazam oldu. Hiç makineye de gerek yok.
Tabii sizin elinizde varsa kullanabilirsiniz. Bakın gördünüz ne kadar güzel görünüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yani terziye diktirmenize gerek yok diyorum. Kendiniz dikseniz daha ekonomik olur. Bu şekilde bir tarafını tamamen dikeceğim. Gördüğünüz gibi. Evet, muntazam görüyorsunuz dikişi. Şimdi sonuna kadar dikeceğim. Evet, diktim. Bakın görüyorsunuz dikişimiz gayet muntazam. Görünecek kısım bu kısım. Şimdi diğer tarafı da yine iğneledim. Şöyle içine taslak olarak bir yerleştiriyorum. Bir tık büyük olmuş aslında benim astarım. Bir tık daha küçük olsa daha güzel olurdu ama neyse. Evet, şimdi bu iğnelediğim kısmı da dikeceğim. Tıpkı karşı tarafta yaptığım işlem. Evet, iki tarafını da diktim. Gördüğünüz gibi. Yanları da şöyle boydan boya diktim. Alta da şöyle minik bir kulakçık ekledim. Terzi dilindeki anlamını bilmiyorum ama şu gördüğünüz işlem. Bir tarafını ben diktim. Yine üzerinden bir geçeceğim. Diğer tarafını da bakın böyle iki taraftan açıyoruz en son dibini. Şöyle bir üçgen kulakçık gibi bir dikiş yapıyoruz. Şimdi ben şunun bir üzerinden geçeyim. Biraz tel geçiyor gibi dikmiştim de o yüzden bir tane daha geçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi dikiyorum. Sonra da düğüm yapıp sabitleyeceğim. İpimi koparıyorum. Şu bakın alttaki şu görüntüyü elde etmek için o işlemi yaptık. Bakın diğer tarafta o görüntü yok. O yüzden diğer tarafa da o kulakçıktan yapacağım. Terziler bana gülecektir eminim. Evet, şimdi diğer tarafa da bakın şöyle minik bir kulakçık ayırıyorum. Öyle dümdüz aşağıdan dikiyorum. Normal makine dikişi ama o kadar özenle dikmeme de gerek yok. Şöyle üzerinden gidiyorum. Bu arada astar çok güzel kumaşı. Hatta şey dedi tuhafiyeci. Çeyizlik, yorgan vesaire yapıyorlarmış bu kumaşta. Biraz pahalı bir kumaştı ama renk olarak en çok bu içime sindiği için bundan aldım. O yüzden şu ipleri falan yani dikimi de biraz zor. Saten olduğu için normal bir kumaş bulursanız bu renkte o da güzel olur ama içinde sim olduğu için ben saten daha iyi görünür diye düşündüm, böyle parlak uyumlu olsun diye. Bakın böyle dümdüz dikiyorum. Evet, şimdi yine düğüm yapıp sabitliyorum. Bu sefer bütün detaylarını gösterdim yani artık beni linçleyemeyeceksiniz göstermemişsin falan diye. Terzilik bile yaptım sizler için. Şimdi bunu çantama yerleştiriyorum. Şu ipleri biraz ben kestim. Şu an taslak olarak size gösteriyorum. İpleri, o görünen ipleri biraz keserek düzelttim. İçten görünmesin diye, delikli olduğu için model. Şimdi bakın. Böyle yerleştiriyoruz. Ardından da şöyle kenarları güzelce denk getirip önce tel geçebilirsiniz. Ardından da düzgün bir şekilde dikeceğiz. Şu fermuar kısımlarını yerleştirmek biraz sıkıcıydı ama genel olarak da yani basit de öyle çok da
Zor bir şey yoktu açıkçası. Hı? Evet, şimdi dikmeyi de göstereceğim. Şu fermuar detayını ördüğümüz kısma nasıl sabitleyeceğiz onu da göstereceğim. Zaten astar altta kalacak. Onda bir sıkıntı yok. Bu kısımda biraz denk getirmeye çalıştım düzgün olsun diye. Evet. Burada biraz kamera aşağıda kalmış. Dikişim aşağıda kalmış. Kamerada görünmüyor ama birazdan fark edeceğim ve öne alacağım dikişi. Evet. Gördüğünüz gibi dikmeye başlıyorum. İnce ip olduğu için görünmüyor. Tam kendi renginde ince bir dikiş ipi kullandım, mavi ip. Bu şekilde bakın. Hiç sıkıntı olmadan gayet güzel dikiyoruz. Evet, sürekli düzelterek yamuk yumuk olmasın diye tam yerleştirerek yapmaya çalışıyorum. Tepe kısımdan, kenarlardan muntazam bir şekilde dikiyorum. Fermuar da biraz takılıyor. Ama gördüğünüz gibi gayet zevkli. Bir de ben masada dikmeyi hiç sevmiyorum. O yüzden dikiş videoları çok çekmiyorum ama şimdi detaylı göstermek istediğim için ya böyle kucağına alıp dikmekle masada dikmek aynı olmuyor, inanın. Masada dikmekte zorlanıyorum. Bakın bir taraftan da arkadan kontrol ediyorum. Arkadan dikişleri görünmesin diye dikişler içte kalacak şekilde dikmeye gayret ediyorum. Evet, çantamızın son halini de şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın fermuarda diktim. Açacağım. Kızım yanımda olduğu için yine video çekmeme her zamanki gibi engel oluyor. Evet, gideceğiz babana. Evet, bakın içine bu şekilde çok güzel astarını diktim. Şöyle dikişlerini göstermek istiyorum. Gayet muntazam oldu. Bakın hiç el dikişi gibi değil. Gayet makine dikişi gibi. Şahane oldu. Yapımı çok kolay. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.